Modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı dönemde, gölgelerin ardında varlığını sürdüren pek çok tartışmanın ve komplo teorisinin odağında yer alan Masonlar. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde başlayan modernleşme hareketi ve ardından Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinde Masonluğun etkilerini sizlerle birlikte tarihsel bir perspektifle ele alalım. Osmanlı Devleti sınırları içindeki ilk Mason locasının daha 1721 yılında İstanbul'da Fransız Masonlar tarafından kurulmuş olduğu söylenir. Spekülatif Masonluğun 1717 yılında örgütlenmiş olduğu göz önünde tutulacak olursa, bu erken bir tarihtir. 1730'lu yıllardan başlayarak 18 ve 19 yüzyıl boyunca gerek İstanbul'da, gerek Trakya'da, gerekse Anadolu'da birçok Mason locası kurulmuş olduğu bilinmektedir. Osmanlı Devleti sınırları içindeki ilk büyük locanın 1857 yılında İzmir'de kurulmuş olduğu bilinmektedir. O tarihlerde bu büyük locaya bağlı olarak çalışan 6 locadan her biri çalışmalarını ayrı bir dilde yürütmekteydi. Türkçe çalışan Orhaniye adlı loca, varlığı çok kısa sürmüş olmasına karşın, Türk Masonluğun tarihindeki ilk ulusal Mason locası olarak nitelendirilir. II. Abdülhamid'in padişahlık döneminde 32 yıl boyunca sürekli olarak Mason locaları üzerinde ağır baskılar kurulmuştur. Bunun nedenlerinden biri de padişahın kardeşi Sultan 5. Murad'ın da Mason olmasıydı. İkinci Meşrutiyet ilan edilmeden önce İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle Batı Trakya'daki Mason localarının üyeleri arasında yakın ilişkiler bulunduğu bilinir. 1908 yılında II. Abdülhamid'e meşrutiyetin ilan edilmesini kabul ettirmiş olanlar arasında birçok Mason vardır. Ancak bu yakınlıktan ötürü İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Masonluğu özdeşleştirmek doğru değildir. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkinlikleri ile Mason localarının özdeşleştirilmesi, Masonluğa çeşitli saldırılarda bulunmuş olanların işidir. Türk Masonluğu'nun tarihi somut olarak 1909 yılında başlar. Özellikle bundan sonra Türk Masonluğu'nun tarihi belgelenmiştir. 1909 yılında ise bu Mason örgütü doğrudan Türk Masonlar tarafından Şurayı Ali Osmani adını taşımak üzere canlandırıldı. Bundan pek kısa bir süre sonra da gene Türk Masonların kurmuş oldukları 7 ulusal loca bir araya gelerek Maşrik-i Azam-ı Osmani adı altında ilk Türk Mason obediyansını oluştur. İlk 15 yıl içinde hızlı bir gelişme gösteremedi. Önce Balkan Savaşı, sonra Birinci Dünya Savaşı, ardından Kurtuluş Savaşı meşrutiyetin ilanından hemen sonraki yıllarda görülmüş olan ilk gelişim hızını ağırlaştırdı. Osmanlı'da birçok Mason locası varlık göstermişti. Ancak bu Mason locaları genellikle bağlı olduğu ülkenin vatandaşlarını bünyesine katarak ilerliyordu. İngiltere Büyük Locası'na bağlıysanız daha çok İngiliz üyeleriniz oluyordu. Buna rağmen Osmanlı'da bulunan azınlıkların çoğunluk oluşturamasalar da, bu Mason localarına dahil olduklarını biliyoruz. Ancak Mason locaları daha çok Avrupa'dan gelmiş insanları locaya dahil ediyordu. Burada altı çizilmesi gereken nokta, Mason localarının bu alanda bir rekabet içinde olduğudur. Stratejik olarak daha iyi bir konumda olmak, tabii ki bağlı bulunduğun ülkenin mirasçılığını üstlenmek gibi konular, rekabet sahasını oluşturuyordu. Masonluğun Osmanlı'da gelişmesi için birlikte çalışalım fikrinden ziyade Masonluk bizim sayemizde gelişiyor, tezi daha güçlü olarak öne çıkıyordu. Osmanlı'daki ulusların bir arada yaşayabileceği fikrine inanan toplulukların bir gelmesiyle oluşmuşlardı. Bu localar Osmanlı İmparatorluğunu Fransız Cumhuriyeti'nin liberté, égalité, fraternité yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganı ekseninde yeniden ele almışlardı. Osmanlı'nın içinde bulunduğu duruma dair çözümlerin, batılılaşma ile sağlanabileceğine dair bir inanç beslemişlerdi. Bu doğrultuda devrimin merkezi olan Fransa, diğer localara göre çok daha radikal olarak değerlendirilebilecek, Fransız Masonluğuna yönelmiş olmaları çok şaşırtıcı değildi. Fransa'nın ve Avrupa'nın örnek alınması gerektiğini düşünen bu insanlar, bir meşruti monarşi hayali kurmuşlardır. Bu hayali kuranlar ve ülkede geliştirenlerse Jön Türklerdir. Bu bakımdan Mason locaları yeni Osmanlıların tam anlamıyla olmasa da toplanma mekanları haline dönüşmüştür.
Tanzimat sonrası batılılaşma, hürriyet ve anayasa gibi kavramların güç kazandığını görüyoruz. Aslında yeni Osmanlılar da bu değişimin temsili niteliğinde bir nesildi. Devletin içinde bulunduğu sorunları çözmek için batılılaşmayı yegane yol olarak görüyorlardı. Ancak en önemli nokta Tanzimat sonrasında sultanın gücünün korunmasından rahatsızdılar, devletin gerçekleştirdiği ıslahatların geçici çözümler olduğunu düşünüyorlardı. Değişimin ve ilerlemenin ancak Avrupa'da olduğu gibi meşruti monarşi ile sağlanabileceğine inanıyorlardı. Bunun haricinde devletin diğer sorunları ile de ilgilendiler. Aslında düşünceleri anlamında aralarında bir fikir birliği olduğunu söylemek zordu. Abdülhamid'in halinden sonra İttihatçılar devlete egemen olunca, dünyada ilk defa Masonlar bir ülkede iktidarı paylaştılar. Balkan Harbi öncesinde Balkanlarda uyanan milliyetçilik hareketlerine biset çekmek isteyen Babu Ali, İtalya ve Fransa'ya Masonlardan oluşan diplomatik heyetler yolladı. Böylece İttihat ve Terakki'nin iktidarda olduğu dönemde, Hırmasonluk ülkenin dış politikasına hizmet etmiştir. İmparatorlukta bunca farklı milliyet, ırk ve dini aşarak tolerans ve kardeşlik ideallerini yerleştirmek istiyorlardı. Tüm dünya obediyansları tarafından takdir ediliyor ve İttihat ve Terakki hükümeti bu durumdan olabildiğince istifade ediyordu. Devlet 1918'e kadar bir Mason devleti hüviyetinde kalmıştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Masonluğa cephe alınmamakla birlikte ön plana da çıkarılmadı. 1930'larda Türkiye'de 23 loca, 2000 kadar üyenin mevcudiyeti hesaplanıyordu. Atatürk'ün talimatı üzerine Türk Mason Cemiyeti bütün mal varlığını halkevlerine devrederek 14 Ekim 1935'te çalışmalarına son verdi. Fakat çok partili siyasi hayata geçilince Masonluk faaliyetleri 1948'de tekrar başladı, ardından Masonlukla ilgili tartışmalar da yeniden gündeme geldi. Günümüzde Türkiye Masonluğu'nun 160 lojası ve 12 ila 13 bin üyeli bir organizasyon halinde faaliyet gösterdiği belirtilmektedir.